Bu bir yarış değildi. Bu insanın kendi yarattığı güce dayanabilme hikayesiydi. 1986'da Grup B'nin son günü yaşandı. Ama aslında her şey 4 yıl önce başlamıştı. 1980'lerin başıydı. Otomotiv dünyası artık sadece daha hızlı değil, daha çarpıcı, daha özgür, daha teknolojik arabalar istiyordu. Formula 1 pistlerinde devrimler yaşanıyor. Le Mans'da hibrit sistemlerin ilk adımları atılıyor. Ama rally hala sıkı kuralların boğduğu bir disiplindi. FIA bu kuralları kökten sarsmaya karar verdi. 1982'de yeni bir düzenleme yapıldı. Grup A, Grup B ve Grup C. Ama asıl devrim Grup B'ydi. Grup B klasik anlamda bir üretim arabası grubu gibiydi. Ama FIA şöyle bir kural koydu. Homologasyon için yalnızca 200 adet araç üretmeniz yeterli dedi. Yani büyük üretim serilerine gerek yoktu. Bu fabrikalara ve takımlara açık bir davetti. Hayalinizdeki canavarı yaratın ama az üretin ve onu pistte serbest bırakın. Eskiden yüz binlerce üretim zorunluluğu olan Grup A'ya kıyasla bu neredeyse sınırsız özgürlüktü ve mühendisler bu çağrıya anında cevap verdi. İlk adım atan Audi oldu. 1980'de henüz Grup B başlamadan Audi Quattro sahneye çıkmıştı ve şunu kanıtlamıştı. 4 çeker sistem sadece SUV'lar için değil, rallinin de geleceğidir. Grup B resmiyet kazandığında Audi elindeki Quattro teknolojisini çılgınca geliştirmeye başladı. Ama Audi yalnız değildi. Peugeot, Lancia, Ford, Aston Rover, Citroen, MG hatta Ferrari ve Porsche bile Grup B projeleri hazırlıyordu. Bu yeni sınıfın kural kitabı neredeyse boştu. Motor gücü sınırlamaları yoktu. Turbo kullanımı serbestti. Araç ağırlıkları minimuma çekilebilinirdi. Aerodinamik parçalar çılgınca tasarlanabilirdi. Peugeot 205 T16 o kadar küçüktü ki bir şehir arabası gibi görünüyordu. Ama motoru tam ortadaydı. 4 çekerdi ve turbo destekliydi. Lancia Delta S4 bambaşka bir seviyedeydi. Turbo artı supercharger kombinasyonu ile iki ayrı güç arttırıcı sistemi aynı anda kullanan bir uzaylıydı resmen. Sıfırdan 100'e 2.4 saniyede çıkıyordu. Ve bu zaman asfalt pistte değildi. Toprakta ölçülmüştü. Ayrıca seyirciler de bambaşka bir seviyedeydi. Bu canavarlar sadece hızlı değildi. Aynı zamanda gösterişliydilerdi. Caddelerde göremezdin. Sadece birkaç yüz tane üretilirdi. Ve sadece delilerin girdiği parkurlarda boy gösteriyorlardı. Seyirciler bu makineleri görmek için dağlara, ormanlara, çamurlu vadilere akın etti. Ama araya mesafe koymadılar. Hatta tam tersine arabaların burnunun dibinde durmayı bir cesaret göstergesi saydılar. İlham olan ilk anlardan bahsedelim şimdi. Audi Quattro Finlandiya'nın karlı yollarında patinaj çekmeden dönerken, Peugeot 205 T16 Korsika'nın uçurumlarında 4 lastiğini de yerden keserken, Ford RS200 rampa çıkışında havalanırken her sahne adeta bir sinema filmi gibiydi ve pilotlar sinema yıldızlarından daha büyük kahramandılar. Grup B birkaç yıl içinde motor sporlarının en dikkat çekici arenasına dönüştü. Ama bu dikkat sadece hızdan gelmiyordu. Aynı zamanda her yarışın ölümcül bir riski de vardı. Bu arabalar sınırları zorlamıyordu. Onlar zaten sınırların ötesindeydiler. Ve işte tam bu yüzden bu çılgınlık çok uzun süremezdi. Mühendisler serbest bırakıldı. Artık hızın bir limiti yoktu. Sadece cesaretim vardı. Grup B yalnızca bir yarış sınıfı değildi. Bu FIA'nın mühendislik cehenneminin kapılarını açmasıydı. Ve o kapıdan içeri giren her takım yalnızca rakiplerini değil, doğa yasalarını da alt etmeye çalışıyordu. Kimi zaman başarıldı, kimi zamansa bedeli çok ağır oldu. Devrimin ilk adımını Audi Quattro attı. Her şey 1980'de Audi'nin Quattro teknolojisini ralliye getirmesiyle başladı. O güne kadar rally demek arkadan itişli ya da önden çekişli arabalarla dans etmekti. Ama
Audi dedi ki neden 4 tekerlekli birden tutunmayalım? Bazı anlatılara göre Audi'nin 4x4 sistemini Grup B kurallarına kabul ettirmesi kolay olmadı. Belge ve prototiplerle FIA'yı ikna etme süreçleri uzadı. Bazı kaynaklar toplantılarda tartışmalar, teknik itirazlar ve prototip testleri arasında geçen yoğun diplomasi süreçlerinden söz eder. Belki dramatize edilmiş bir Top Gear versiyonu doğru değildir. Ama gerçek şu ki Quattro sisteminin yarış ortamında kabul görmesi sadece mühendislik zaferi değil, bir norm değiştirme savaşıydı. İlk başta herkes güldü. Ağır, karmaşık, hantal dediler. Ama sonra kar yağdı. Ve Audi rakiplerinin hepsine kar üstünde tek elle vites atarak fark attı. Artık gerçekti. 4x4 yeni kuraldı. Grup B ile birlikte Quattro bambaşka bir form aldı. Gövdesi hafifledi. Turbo ile beslenen motoru güçlendi ve Sport Quattro S1 modeliyle bu devrim doruğa ulaştı. Sonuç 0-100 km süresi sadece 3 saniye. Üstelik bu çamurlu yolda. Hadi Peugeot 205 T16'dan bahsedelim. Minik bir şeytan. Peugeot 205 adını duyanları kandırıyordu. Bu bildiğimiz şehir arabası işte diyordu herkes. Ama arkada motor vardı. 4 çekerdi ve şasi neredeyse bir uzay mekiği gibiydi. Hafifti, sertti ve en önemlisi yarış içinde olmuştu. Peugeot o kadar iyiydi ki 1985 ve 86'da dünya şampiyonu oldu. Timo Salonen, Ari Vatanen gibi pilotlarla Grup B'ye hükmetti. Ve tabii ki Ari Vatanen'in Pikes Peak performansı hala konuşuluyor. Ve efsane Lancia Delta S4. Canavarı serbest bırakmadı. İşte bu noktada işler ciddileşti. Lancia Delta S4 ile adeta delirdi. Motorunun önünde turbo, arkasında supercharger vardı. İkisi birden. Twin charge. Bu ne demek biliyor musun? Düşük devirde supercharger çalışıyor, yüksek devirde turbo devreye giriyor. Hiçbir zaman güç kesilmiyor. Resmi rakam 480 beygir ama söylentiye göre bazı özel ayarlarda 600 beygire dayanıyordu. 0-100 2.3 saniye. Asfaltta değil, toprakta. Ve bu gücü sadece pilot değil, kopilot da kontrol etmek zorundaydı. Çünkü rally 2 kişiyle yapılan yalnız bir savaştı. Citroen BX4 TC, Ford RS200 bazıları geç geldi ama yine de tarihe geçti. Ford RS200 ağırlığı dengede, orta motor, ileri teknoloji. 450 beygire kadar çıkabiliyordu. Gecikmeli geliştirildi ama potansiyeli devdi. MG Metro 6R4 V6 atmosferik motor, turbo kullanmayan nadir Grup B canavarlarında. Sesi ise tam anlamıyla bir müzikti. Bulursam şuraya bir koyayım da kulaklarımız şenlensin. Bu arada malzemeler de değişti. Grup B sadece motor gücü değil, malzeme devrimi de getirdi. Karbon fiber gövde paneller, kevlar destekli parçalar, hafif alaşımlı titanyum egzozlar, aerodinamik kanatçıklar, rüzgar yönlendiriciler. Bunlar o dönemde Formula 1'de bile yaygın değildi. Ama Grup B'de ya işe yararsa diyerek denendi ve çoğu zaman işe de yaradı. Ama bu güç patlamasının bir bedeli vardı. Frenler bu güce ayak uyduramıyordu. Araçlar hızlanıyor ama duramıyordu. Süspansiyonlar kırılıyor, direksiyonlar cevap veremiyordu. Ve pilotlar, onlar hala insandı. Arabalar tanrılaşmıştı ama insan hala sınırlıydı. Grup B araçları mühendisliğin sınırlarını aştı. Ama fiziğin sınırları hala yerli yerindeydi. Ve bu fark felaketin habercisiydi. Gaz pedalına değil, adrenalinine hükmedenlerdi onlar. İnsan değillerdi. İnsan olamazlardı. Grup B'nin ilk birkaç sezonunda dünya sadece ralli arabalarının değiştiğini sanıyordu. Ama aslında değişen insanların makinelerle kurduğu ilişkiydi. Eskiden otomobiller ulaşım aracıydı. Artık tapılacak bir şey haline gelmişti. Ve bu yeni tanrılar seyircinin önünden 200 kilometre hızla geçiyordu. Seyirciler o kadar yakında olmak istiyorum ki neredeyi söyleyeyim falan derdi ya. Grup B'nin belki de en tuhaf,
En ürkütücü tarafı seyircisiydi zaten. Binlerce insan dağ başlarına, toprak patikalara, uçurum kenarlarına doluşuyordu. Ama kimse güvenlik bariyerlerine saygı duymuyordu. Zaten çoğu zaman hiç bariyer de yoktu. Ve seyirciler yolun kenarında durmuyordu. Yolun üstünde duruyorlardı. Evet, bildiğin yolun tam ortasında. Pilotlar bu kalabalığın arasından geçiyordu. İnsanlar son saniyede iki yana kaçışıyor, ardından arabaya dokunmaya çalışıyordu. Bu bir ölümle flört etme kültürüne dönüşmüştü. Grup B rallilerini izlemek cesaret işiydi. Ama orada bulunmak delilik. Biraz efsanevi anlardan bahsedin, böyle delilik sınırında. Audi Sport Quattro S1 Alp dağlarında viraja girerken iki lastiği uçurumun dışına taşıyor. Peugeot 205 T16 Finlandiya'da 50 metre uçuyor. Yolun üstünde fotoğraf makineleriyle çekim yapan seyircilerden santimlerce uzakta geçiyor. Lancia Delta S4 Korsika'da yokuş aşağı %18 eğimde 180 km hızla iniyor. MG Metro 6R4 İskoçya ormanlarında çamura bata çıka yol alırken seyirciler ona taş fırlatıyor. Çünkü daha yavaş olduğunu düşünüyorlar. İnsanların gözünde zaten pilotlar tanrılaşmıştı. O dönem pilotlar artık sporcu değil, gerçeküstü figürlerdi. Ari Vatanen gözleri bantlı şekilde güneşe bakmamak için yol alırken, Timo Salonen direksiyonun başında sigara içip etap kazanırken, Hua Kankunen arabanın içinde 5 vites birden düşürerek virajı dönerken, ama bu delilikte bile zirvede olanlar vardı. Mesela Henri Toivonen, sınırları unutan adam. Henri Toivonen Grup B'nin ruhuydu. Henüz 29 yaşındaydı. Ama yaşından büyük bir efsane taşıyordu. 1986 Monte Carlo rallisinde hem karda hem buzda hem de asfaltta herkesi perişan etti. Öyle hızlıydı ki diğer pilotlar onun araçta illegal bir sistem kullandığını düşündü. Ama gerçek şuydu: Toivonen arabayla konuşuyordu ve araba da onu dinliyordu. Motor sporları basını o dönem onun için şöyle yazdı: Toivonen rallinin sen nasıl? Onun varlığı Grup B'ye ruh vermişti. Ama o ruh sonsuza kadar kalamayacak. Bir başka efsane, çok sevdiğim başka bir pilot, Michel Mouton. Rally'nin kraliçesi, korkusuz sürücü. Grup B erkeklerin dünyasıydı. Ama bir kadın çıktı, direksiyona geçti ve şunu dedi: ben buradayım çünkü yeterince hızlıyım. Fransız sürücü Michel Mouton Audi Quattro ile sadece yarışmadı. Podyumlara çıktı, galibiyetler aldı ve erkek egemen bir sporun temelini sarstı. 1982'de şampiyonluk için savaştı. Audi takım patronu bile onun hızına inanamıyordu ve FIA'nın erkek yarışçılara yönelttiği ayrıcalıklı tutumları alenen eleştirdi. Yarışlardan birinde onun kazandığı etabı hava şartları lehineydi diye küçümseyen bir rakibine cevabı şuydu: o zaman sen de yağmurda doğsaydın. Hatta bu kadın öylesine deliydi ki bir röportajda mikrofon uzatıp bu yarışta notlarınız yoktu, bu sizi endişelendirmedi mi diyen gazeteciye böyle tercih ediyorum, daha iyi diye cevap vermişti. Rally'nin kraliçesi hakkında da video yapmamı isterseniz aşağıya yorumlara yazın lütfen. Ya da yazmayın, gerek yok ya, ben yapayım yine de. İnsanlar artık makineye dua ediyordu. Grup B pilotlarının etrafında toplanan hayranlar onlara isimleriyle değil arabalarıyla sesleniyordu. 205 geliyor, Quattro yolda, S4 uçtu lan. Makine pilotun kimliğini gölgede bırakmıştı. Ama pilotlar da bunu seviyordu. Çünkü makineye hükmetmek bir nevi tanrılaşmaktı. Grup B insanın makineyle birleştiği andı. Orada artık sadece sürmüyorlardı, savaşıyorlardı. Ama savaşın bir kazananı olmaz ve bu savaşın galibi ölüm olacaktı. Korku onlar için bir engel değildi ama ölüm her zaman yakındaydı. Grup B sadece arabaların ya da teknolojilerin değil, insan cesaretinin, içgüdülerin ve bazen de deliliğin arenasıydı. Bu sahnede yer alan pilotlar sadece hızlı olmakla kalmıyor, ölümle dans ediyordu. Ama bazılarının hikayesi diğerlerinden çok daha unutulmaz oldu. İkisinin adı Grup B'nin kalbine kazındı: Henri Toivonen ve Michel Mouton. Henri Toivonen Finliydi. Henüz 24 yaşında yarış kazanan en genç pilottu. Baba mesleğiydi. Babası Pauli Toivonen de ünlü bir ralliciydi. Ama Henri'nin içindeki ateş daha farklıydı. FIA onun için geleceğin şampiyonu diyordu. Takım patronları bunu durdurabilecek hiçbir şey yok diyordu. 1986 Monte Carlo rallisi onun zirve noktasıydı. Lancia Delta S4 ile adeta pistte uçuyordu. Buz, kar, sis, hiçbir şey onu yavaşlatamıyordu. Rakipleri Henri bir şeyler yapıyor olmalı dedi. Çünkü o kadar hızlıydı ki kimse açıklayamıyordu. Ama Toivonen kendi hızından korkuyordu. Yarışın ardından röportajda şunları söyledi: bu araba çok hızlı. En ufak hatada ölebiliriz. Ve ben hataların başladığını hissediyorum. Ve o hata Korsika'da geldi.
1986 Tour de Corse Ölüm Virajı 2 Mayıs 1986 Toivonen ve kopilotu Sergio Cresto Korsika Rally'sinin 18. etabına başladı. Liderlerdi. Aralarındaki fark büyüktü. Ama Toivonen gripti, ilaç kullanıyordu. Yine de durmadı. Çünkü Grup B'de durmak zayıflık sayılırdı. Ve sonra Delta S4 bir virajda yoldan çıktı. Bir ağaca çarptı, yakıt tankı patladı. Araba alev aldı. Yardım yoktu, seyirci yoktu, yangın söndürücü yoktu. Araba tamamen yandı ve içerisindeki 2 insan tanınmayacak haldeydi. Aslında S4'ün benzin deposu ağırlık merkezi daha da aşağıya yaklaşsın diye tam sürücü koltuğunun altına yerleştirilmişti. Ve alüminyum benzin deposu ve altında onu koruyan bir plakanın olmamasından dolayı ralli tarihçilerinin yorumuna göre aracı zemin koruması olmadan çalışması ve bu benzin deposunun olması kazada aracın ağaçlara çarpmasıyla deponun hasar görmesi kazanın ölümcül dönüşünü hızlandırmış olabilir. Ancak bu tartışmalı bir iddiadır. Resmi raporlar aracın tamamen yanmış olması nedeniyle kesin sebebi tespit edememiştir. Hatta bazı tarihçiler anlatır ki Lancia mühendisleri hafiflik uğruna roll cage borularını aşırı ince tutmuş, hatta kartonvari diyebileceğimiz malzeme kullanımı bile iddia edilir. Ancak bu iddialar doğrulanmamış teknik spekülasyonlardır. Ne olursa olsun bu an Grup B'nin dönüm noktasıydı. Artık kimse bunun sadece yarış olduğunu söyleyemezdi. Toivonen öldü ve onunla birlikte Grup B'nin geleceği de. Toivonen rallinin Senna'sıydı. Kısa sürede efsane oldu, genç yaşta aramızdan gitti. Ve geride şu cümle kaldı: en iyiler hep erken gider. Hadi sırada Michèle Mouton. Kuralları değiştiren kadın. Ayrı video yapacağım dedim ama yine de biraz değinelim Michèle'e. O Grup B'de bir istisnaydı. Ama yetenekleri asla istisna olarak görülmedi. 1981 Sanremo rallisini kazandığında herkes şoktaydı. Ama o susmadı. Daha fazlasını yaptı. 82 sezonunda şampiyonluk adayıydı. Audi Quattro ile toprak, kar, asfalt fark etmeden mücadele verdi. Erkek rakipleri onun hızını hazmedemedi. Basın bir kadın nasıl bu kadar hızlı olabilir diye soruyordu. Ama o cevap verdi: hızın cinsiyeti yoktur. Audi takımında hem pilot hem simgeydi. Ve Toivonen'in ölümünden sonra Grup B'nin insani tarafını savunan birkaç kişiden biri oldu. FIA yetkilileri onu küçümseyen açıklamalar yaptığında Mouton kürsüden onlara döndü ve şunu söyledi: ben burada bir kadın olduğum için değil, sizden hızlı olduğum için varım. Grup B kimilerine göre sadece bir otomobil dönemi değil, bir karakter testiydi. Bazıları hızla baş edemedi, bazıları korktu, bazıları sustu. Ama bazıları bu çağda ölümsüz oldu. Henri Toivonen, parlak, korkusuz ama fazla erken kaybedilen. Michèle Mouton, çığır açan, yıkılmayan ve ilham veren. İkisinin hikayesi de Grup B'nin ruhunu özetliyordu. İmkansız olana ulaşmak. Ne pahasına olursa olsun. Biri yanarak öldü, diğeri yanmamayı başardı. Ama ikisi de bu ateşin içinde efsaneye dönüştü. Bu Grup B sadece hız yarışı değildi. Bu FIA'nın gözleri önünde oynanan bir zeka savaşıydı. Grup B'nin resmi kural kitabı vardı ama uygulamada herkes kendi kitabını yazıyordu. Çünkü teknik denetimler gevşekti. Mühendisler fazla zekiydi. FIA ise olaylara çoğu zaman bakıyor ama görmüyordu. Kimi zaman pilotlar, kimi zaman mühendisler, kimi zamansa tüm takım kuralları bükmenin ötesine geçip yeniden yazmaya kalktı. En ünlü hilelerden bir tanesi homologasyon hilesi. 100 arabayı 2 kere saydırmak. FIA'nın koyduğu 200 araçlık homologasyon şartı kağıt üstüne bir güvenceydi sadece. Ama gerçekte göz boyamak için ideal bir fırsat. Efsaneleşmiş bir hikayeye göre bazı üreticiler sadece 100 adet aracı hazır hale getirip FIA denetçilerini bu garajda gezdiriyor. Sonra bir öğle yemeği molası bahanesiyle müfettişler restorana götürülüyor. O sırada aynı 100 araç kamyonlarla ya da sürücülerle başka bir otoparka taşınıyor ve yemek sonrası hadi buyurun şimdi diğer partiyi de görelim deniliyor. Müfettişler ikinci lokasyonda da arabaları görünce 200 araç tamam damgasını basıyor. Kimi kaynaklar bu olayın Lancia ya da Peugeot ile ilgili olduğunu iddia ediyor. Net olarak kanıtlanmamış. Ama FIA'nın aşırı esnek uygulamaları sayesinde herkesin benzer hileler yaptığı da bir gerçek. Bu durum da Grup B'yi tanımlayan şu cümleyi doğurmuştu: burada kural koyan yok. Sadece kuralı iyi kandıran kazanır. Peugeot'un gizli kanat oyunundan bahsedelim. Peugeot 205 T16 zaten mühendislik harikasıydı. Ama bazı etaplarda aniden daha iyi yol tutmaya başladı. Neden mi? Çünkü Peugeot'un arka kanadı belirli bir hızdan sonra otomatik olarak yukarı kalkıyordu. Bu o yıllarda aktif
aerodinamik sistemlerin ilk örneklerinden biriydi. Ama FIA bu sistemi yasaklamıştı. Peki Peugeot ne yaptı? Denetimlerde kanadı manuel modda sabitledi. Yarışta ise servo aktif moduna geçti. Kimse kanıtlayamıyordu. Çünkü sistem çok zekice gizlenmişti. Peugeot bu hile sayesinde hem daha fazla yere basma kuvveti elde etti hem de rakiplerine yasal gibi görünmeyi başardı. Mesela Lancia Delta S4 yakıtla gelen güç. Lancia mühendisleri S4'ün yakıt sistemine özel bir katkı maddesi ekliyordu. Toluene bazı yüksek oktanlı karışımlar resmen yasak değildi. Çünkü testler tam formülü yakalayamıyordu. Ancak bu özel yakıt turbo basıncını arttırıyordu, motorun detonasyon riskini düşürüyordu. Daha yüksek güç sağlıyordu. Lancia garajında o dönemin kimya mühendisliği çalışmaları vardı. FIA koklasa bile bir şey anlayamıyordu. Çünkü sistem neredeyse kokusuzdu. Bazı söylentilere göre Lancia yakıtın içine koku bastırıcı bile eklemişti. Ford RS200. Bu Ford'un RS200 modeli geç kalmıştı ama akıllıca hazırlanmıştı. Bazı özel etaplarda RS200'ün motoru aniden çıldırıyor gibi davranıyordu. Normalde 420-450 beygir civarındaki güç bir anda 550 beygire çıkabiliyordu. Bu nasıl oluyordu? Ford'un mühendisleri ECU'ya geçici overboost modu tanımlamıştı. Pilot direksiyondan gizli bir tuşla bu modu aktive edebiliyordu. Sadece 10-15 saniye çalışıyordu. FIA kontrol ettiğinde ise mod otomatik olarak kapanıyordu. Tam anlamıyla bir kaçak NOS sistemi gibi davranıyordu. Ford resmen Boost with a Brain sistemini test ediyordu. Araç ağırlığıyla oynayanlar da çoktu. Grup B'de kurallara göre araçların minimum bir ağırlığı vardı. Ama bazı takımlar bu sınırın altına inip denetim için araç içine sonradan ağırlık ekliyordu. Su bidonları, kurşun plakalar, jant içlerine eklenen kurşun dolgular, stepney içine gizlenmiş metal parçalar. Araba yarışta hafifti ama teknik kontrolle mükemmel uyumlu görünüyordu. Bazı araçlarda bu ağırlıklar yarış sonrasında çabucak vidalanabilir şekilde tasarlanmıştı. FIA ne yapıyordu? FIA her şeyi görmüyordu ya da görmek istemiyordu. Çünkü Grup B popülerdi. Yayınlar patlıyordu. Seyirci rekorları kırılıyordu. Herkes kimin ne yaptığına değil, kimin daha çılgın olduğuna bakıyordu. Ama bu çılgınlık sürdürülebilir değildi. Grup B'de kural sadece yakalanmamaktı. Ve yakalanan bile bir dahaki yarışa kadar unutuluyordu. Ama yakalanmayan tek şey ölümdü. Çünkü bu kuralsızlık sonunda bir bedel ödeyecekti. Ve o bedel kan, alev ve çığlıklarla gelecekti. Sadece lastikler değil, hayatlar da kayıyordu o virajlarda. Grup B'yi izlemek adrenalin vericiydi. Ama aynı zamanda tehlikenin bizzat kendisiydi. Pilotlar bunu biliyordu, seyirciler de. Ama kimse geri durmuyordu. Çünkü bu bir dönemin deliliğiydi. Ve o delilik can almaya başlamıştı. İlk alarm 1985, Peugeot pilotu Ari Vatanen ciddi bir kazaya karıştı. Aracı defalarca takla attı. Hayatta kaldı ama yarış dışı kaldı. Bu kaza ilk büyük uyarıydı. Arabalar fazla hızlıydı. Pilotların refleksleri yetersiz kalıyordu. Süspansiyonlar kopuyor, direksiyonlar cevap veremiyordu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Asıl olay 6 Mart 1986 Portekiz rallisinde patladı. İnsanlar Portekiz rallisini izlemek için parkurlara yığıldı. Yolun kenarında değil, yolun üstündeydiler. Henüz yarışın ilk etaplarıydı. Portekizli bir pilot Ford RS200 ile viraja girerken seyirciler yoldan çekilemedi. Araç kontrolünü kaybetti. Kayarak kalabalığın içine daldı. 3 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Ama yarış durmadı. Takımlar, basın, organizatörler hepsi şoktaydı. Ama kimse düdüğü çalmadı. Seyirciler sadece daha temkinli izlemeye başladılar. Grup B'de biri ölür, yarış devam eder. Çünkü durmak sistemi sorgulatırdı. Peugeot takımı protesto etti, yarıştan çekildi ama diğerleri sürmeye devam etti. Ve asıl bomba Toivonen. 2 Mayıs 1986'da o korkunç gün geldi. Finli genç yıldız Henri Toivonen ve Amerikalı kopilotu Sergio Cresto Korsika rallisinde liderdi. Fakat Lancia Delta S4'ün aşırı güç yüklemesi, yüksek sıcaklık, dar virajlar her şey üst üste geldi. Henry'nin kullandığı S4 bariyersiz bir uçurumda yoldan çıktı. 30 metre aşağıya yuvarlandı. Yakıt tankı patladı. Araç alev aldı. İkisi de içerideydiler. Çıkamadılar. O kadar şiddetli yandı ki geriye hiçbir şey kalmadı. Arabanın tüp şasisi bile eridi. Bedenler kimlik tespiti yapılamayacak durumdaydı. Ve FIA bu kazadan sonra nihayet şunu fark etti. Bu arabalar insanlara göre değil. Kazadan sadece birkaç gün önce Toivonen şunu söylemişti. Bu araba çok hızlı. Bir hata yaparsam ne ben ne de Sergio kurtuluruz. Sanki kendi sonunu görmüştü. Ama durmamıştı.
Çünkü Grup B'de durmak korkaklıktı. Toivone'nin ölümü sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Pilotlar, takımlar, hatta bazı sponsorlar bile geri çekilmek istedi. FIA artık direnemedi ve 1986 sezonunun sonunda Grup B sınıfını resmen iptal etti. FIA Başkanı Jean-Marie Balestre şu açıklamayı yaptı: "Bu arabalar çok güçlü, çok hızlı ve çok tehlikeli. Bu sınıf devam edemez." Grup B yalnızca Toivonen ve Cresto'yu değil, 1986 Portekiz'de 3 seyirciyi, 1985 Safari Rallisi'nde bir kopilotu, 1986 Arjantin Rallisi'nde de bir fotoğrafçıyı, antrenmanlarda ve testlerde birçok mekanikeri, gözlemci ve izleyiciyi, susturulamayacak kadar çok hayat aldı. Ve sonunda sadece bir yarış sınıfı değil, bir çağ sona erdi. Grup B çok parlaktı ama ışığı o kadar yoğundu ki sonunda kendi kendini yaktı. Toivonen'in ölümünden sonra FIA hızla harekete geçti. 1986'nın sonbaharında alınan karar motor sporları tarihinin en radikal kırılma noktalarından biri oldu. Grup B sınıfı bu sezonun ardından resmen sonlandırılacaktır dendi. Yeni sınıflar güvenlik merkezi olarak yeniden yapılandırılacaktır ve homologasyon kuralları sıkılaştırılacak dendi. Bu karar bir dönemin fişini çekti. 1986 RAC Rallisi Britanya'daki Grup B'nin veda yarışlarından biriydi. Kimi takımlar hala sahadaydı: Peugeot, Ford, Lancia, ama ruh gitmişti. Pilotlar temkinliydi, seyirciler şaşkındı, arabalar sessizdi. Motorlar hala çığlık atıyordu ama artık o çığlık korku vericiydi. Yarım kalan projelerden, çürüyen canavarlardan bahsedelim hadi. Grup B için geliştirilen pek çok makine hiç yarışamadan tarihe karıştı. Ferrari 288 GTO Evoluzione F40'ın öncüsü ama Grup B yarışlarına çıkamadı. Porsche 959, Toyota 222D, Mazda RX-7 Evo, Lada Samara Eva deneme safhasında kaldı. Garajlar ralliye çıkamadan kapatılan prototiplerle doldu. Rally tanrılarının yaratmak üzere olduğu makineler yaratıldıkları dünyaya fazla tehlikeliydi. 1987 itibariyle rally dünyası Grup A sınıfına geçti. Bu sınıf çok daha sıkı güvenlik kurallarına sahipti. Seri üretim zorunluluğu yüksekti, 5000 adet. Araçlar ağırlaştı, beygirler kısıldı, şovdan çok dayanıklılığa odaklanıldı. Lancia, Delta, HF, Integrale gibi efsaneler bu çağda doğdu. Ama kimse Grup B'nin yerini dolduramadı. Çünkü Grup B bir yarış sınıfı değildi, bir hayaldi ve bazı hayaller gerçek olduğunda fazla gelir. Pilotlar bu karara saygı duydular ama birçoğu Grup B'yi unutamadı. Ari Vatanen mesela belki de yaşadığımız için şanslıydık demişti. Walter Rowell ise o arabalar birer canavardı, biz onların yollarıydık derdi. Michel Mouton, o dönem sadece hızla değil ön yargılarla da savaşıyorduk ama sonunda hepimiz kaybettik demişti. Takımlar ekonomik zararlar yaşadı, sponsorlar geri çekildi, rally izleyicisi sayısında düşüşler oldu ama aynı zamanda bir bilinç doğdu. Grup B'nin iptali sadece araçları değil, bir zihniyeti de değiştirdi. Etaplar artık daha kısa, daha güvenli hale getirildi. Yol kenarı güvenlikleri arttırıldı. Seyirciler için bariyer ve yasak bölgeler geldi. Araç içi yangın söndürücüler zorunlu kılındı. Kopilot korumaları yeniden tasarlandı. Roll cage sistemleri geliştirildi. Grup B bir trajediydi ama arkasında hayat kurtaran bir miras bıraktı. Yani Grup B öldü ama bir şeyi kanıtladı: hız tek başına yeterli değildir. Kontrol olmadan hız sadece bir kazadır. Grup B bittiğinde herkes sustu ama sesleri hala duyuluyor. Çünkü bazı çığlıklar yollarda değil, kalplerde de iz bırakır. Grup B'nin ömrü sadece 4 yıl sürdü. Ama bu kısa dönem rally tarihine onlarca yıl sürecek bir miras bıraktı. Onlar artık yarışmıyor olabilir ama garajlarda, oyunlarda, ekranlarda ve koleksiyonlarda hala yaşıyorlar. Dijital dünyada ölümsüzleşen Grup B arabaları 90'ların sonundan itibaren dijital dünyada yeniden doğdu. Colin McRae Rally, Lancia Delta ve Escort RS Cosworth ile başladı. Richard Burns Rally 2004 gerçekçi fizik simülasyonlarıyla rally tarihine saygı duruşu. 4 Rally serisi, Peugeot 205 T16, Audi Sport Quattro, RS200 gibi efsaneleri oynanabilir hale getirdi. Gran Turismo, Forza oyunlarda Grup B sınıfı koleksiyon parçası oldu. Oyuncular dijital direksiyon setlerinin başına geçti.
geçti ve belki de ilk defa bu canavarları güvenle sürmenin tadını aldı. Koleksiyon dünyasında ise bu arabalar ulaşılmaz durumda. Grup B arabaları bugün 500.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla sadece birkaç yüz adet üretildiği için çoğu koleksiyonun kasasında hiç sürülmemiş olarak saklanıyor. Peugeot 205 T16 Evo 2 müzayedelerde el yakıyor. Ford RS200 Evolution 600 beygir üstü özel versiyonlar. Audi Sport Quattro S1 Almanya'daki müzelerde kraliyet tacı gibi sergileniyor. Lancia Delta S4 hayalet gibi az sayıda hayatta kaldı. Bu arabaların koleksiyon değeri onların performansından çok öldürme potansiyelleriyle şekillendi. Ayrıca Grup B üzerine sayısız içerik üretildi. Too Fast to Race 1990'larda BBC yapımı kült belgesel vardır. YouTube kanallarında yüzlerce retrospektif, fan yapımı kısa filmler, animasyonlar, simülasyonlar. Grup B artık bir motor sporları hikayesi değil, modern efsane anlatımının bir örneğiydi. Rally dünyasında bir sürü silinmeyen iz bıraktı. Günümüzde WRC araçlarının çoğu Grup B mühendisliğinin modern güvenli versiyonları. Hibrit rally otomobilleri 1980'lerde temelleri atılan performans fayda dengesinin ürünleri. Rally yolları hala Grup B efsanelerinin geçtiği noktalar ve her yeni nesil pilot çocukluğunda bir kez mutlaka Grup B arabalarının videosunu izlemiştir. 2020'lere geldiğimizde bazıları şunu sormaya başladı. Teknoloji artık güvenli değil mi? Neden Grup B gibi bir sınıf geri gelmesin? Ama cevabı herkes biliyordu. Çünkü Grup B bir yarış sınıfı değildi. O bir sınavdı ve insanlık o sınavı geçemedi. Ve bizim için ne anlama geliyor? Bugün bir Grup B arabası gördüğümüzde o egzoz sesi, o spoiler, o virajdan çıkan toz bulutu bizi geçmişe götürüyor. Henüz hiçbir yapay zeka, hiçbir modern simülasyon o dönemin çılgını ve dehasını tam olarak taklit edemedi. Çünkü bu insanların sınırlarını test ettiği bir çağdı. Bir tarafta korkusuz pilotlar, diğer tarafta öfkeli makineler ve ortada hayranlıkla izleyen biz. Grup B'yi hatırlayan herkes onun ne kadar kısa sürdüğünü değil, ne kadar yoğun yaşandığını anlatır. Hadi kapanış yapalım. Bu bir yarış değildi. Bu insanlığın kendi yarattığı güce ne kadar dayanabileceğinin hikayesi. Grup B kendi hızının kurbanı oldu. Ama o çığlık hala rüzgarla yarışıyor. Grup B'nin iptal edildiği o gün sadece bir rally sınıfı kapanmadı. Bir çağ sona erdi. İnsan ile makine arasındaki çizginin silindiği, kuralların kırıldığı, limitlerin yok sayıldığı bir çağ. Bugün hala o günleri anlatırken sesi titreyen mühendisler var. Gözleri dolan mekanikerler ve hala direksiyon başında o hissi arayan pilotlar. Çünkü Grup B sadece hızın değil, cesaretin, çılgınlığın ve kayıpların adıydı. Bu hikayeyi hatırlamak sadece geçmişe değil, insan doğasının sınırlarına da bir bakıştır. Ve bazı hikayeler sadece anlatılmak için değil, yaşayanların unutmaması, ölenlerin hatırlanması için vardır. Eğer sen de bu hikayenin içinde bir yer bulduysan abone ol. Çünkü daha anlatacak çok hikayemiz var. Kendine iyi bak.